Herkese merhaba. Bugün taşlar konusunu konuşacağız. Taş konusunda bana o kadar çok soru sordunuz ki ben de taş sevdalısı bir arkadaşımı konuyu konuşmak üzere davet ettim. Hoş geldin Binnazcığım. Hoş bulduk Özlemciğim. Nereden başladı bu taş sevdası? Nereden başladı? Yıllar önce 2000 yılında ben diz kapaklarından rahatsızlık geçirdim. Doktorlara da çok güvenmediğim için alternatif tedavi yöntemlerini araştırdım. İlk önce Reiki aldım kendime uyumlamasını. Arkasından da tabii işte onun içindeki bilgilerde taşlardan da bahsediyordu. Ama şu taş buna da iyi geliyormuş, bu taş buna iyi geliyormuş. Dedim dur ben bir başlayayım o iyi gelen taraftan. Sonra o taşların öncelikle alıp taktığımda gerçekten farklı bir enerjiye tabi oldum. Çok da sevdim. Sonra her gittiğim yerde ay bu taşta ne işe yarıyormuş merak edip onu alayım, bunu alayım. Yıllar yılı bayağı bir taş sandığım oluştu. Ve hepsini çok seviyorum. Hepsi de çok faydalı. Çok teşekkür ederim. Bize de bir sürü getirmişsin bugün. Biraz sonra soracağım hepsinin ne işe yaradığını sana tek tek. Taşların bizim için ne önemi var? Hayatımızda nasıl kullanırız? Önce bundan başlayalım istiyorum. Şimdi taşlar da bizim kendi vücudumuzda bulunan minerallerle eşdeğer. Yani bizim vücudumuzda hem su var hem mineraller var. Bunlarla bağlantılı dünya neyle de bizim kendi bedenimiz bağlantılı olduğu için onların frekansları da kendine göre özel frekansları var. Burada bizim frekansımızı dengeleme özellikleri var. Çok güzel. Peki bana en çok sorulan soruları derledim. Sana biraz onlardan da sormak istiyorum. Taşlar nasıl temizlenmeli? Şimdi taşlar nasıl temizlenmeli? Taşların özelliklerini bilmek lazım birazcık. Çünkü bazı taşlar, mesela şu selenit taşı, yumuşak dokulu bir taş ve suyla temas etmemesi gerekiyor. Yani, evet, onu da çok sormuşlar. Soracaktım evet. Zaten hangi taşlar suyla temas etmemeli diye. Selenit ve sonu itle biten kiyanit, hematit, florit ve benzeri bu taşların zaten özel şeyleri, görüntüleri böyle tırtık tırtık, yumuşacık yumuşacıktır. Ve suya temas ettiğinde kendisi bozulabiliyor. Onun için suya temas edilmiyor. Artı bu taşların özellikleri de kendi kendilerinde temizleme özelliği var. Yani bir şeyle temizleme şeyimiz de yok. Çok çabamız da yok. Temizlememiz gerekmiyor. Gerekmiyor. Yani onlar kendileri. Gerekmiyor. Peki ben bir şey duymuştum. Diğer taşları temizleyen bir taş var diye. Öyle evet. bir şey var mı? Diğer taşları temizleyen çok önceleri işte o 2000'lerde başlayan bu Türkiye'de yayılan bilginin içinde hematit taşı. Hematit çanaklarına taşlarınızı koyun ve temizlenir diye açıklanıyordu. Güzel. Şimdi hematitin yanına en son selenitin, yani şöyle beyaz selenit de var. Selenit taşı da aynı şekilde bulun hani diğer taşları onun üzerine koyduğumuz, onun çanakları var, o üretiliyor. O çanakların içine koyduğumuzda ya da o taşların yanına koyduğumuzda diğer taşları temizleme özelliği var. Çok bulunduğu güzel. Ortamı da temizliyor. İşin ilginç, güzel bir şey. Ve çok da pratik aslında. Evet. Peki temizledikten sonra taşlara nasıl enerji yüklenmeli? Şimdi temizledikten sonra öncelikle temizleme işleminin yarım kaldı. Bunlar temizlenme, yani tuzlu suda bekletilerek temizlenme işlemi. Yani evet. Bir taşı ilk aldığımızda ne yapmamız gerekiyorsun? Taşı aldık. Taş tabii ki farklı yerlerden bize getiriliyor. Farklı mekanlarda satışa sunuluyor. Oradaki enerjiler negatif de olabiliyor. O taşlar da negatif enerjiler zaten kendi bünyesine absorbe eden taşlar olduğu için ilk aldığımızda hangi taş, daha doğrusu taşları nasıl temizleriz de kuvars çeşidi olan taşlar, mesela ametist çokça herkesin artık hani bilmiyorum diyen insan çok az. Evet. Mor taş diye insanlar anlatıyor. En çok o biliniyor. Ametist taşı evet negatif, bulunduğu ortamdaki negatif enerjiyi en fazla çeken taşlardan bir tanesi ama bu temizlenmesi gerekiyor. Yani kuvars kristali var. Kuvars kristalimizde işte bu da biliniyor ama buna genelde cam ya da boncuk diyoruz. Ama çok özel bir taş. Bunlar tuzlu suya konuluyor. Yani bir litre suyun içine bir avuç tuz koyuyor. Sonrasında o tuzlu suyun içine o taşları koyarken de onlara komut veriyoruz. Yani onların da varlık olduğunu, ruhları olduğunu ve onlara bir şey söylemen gerekiyor. Tamam, tuzlu suyun içine koydum. Yani ben ne yapacağım şimdi diye soruyor yani hayvancağızlar, mineraller. Oradaki o sende bulunan bütün negatif enerjilerin ya da varsa
eklentiler de olabiliyor, varlıklar da olabiliyor. Bunların tamamını tuzlu suya bırak. Güzel. Kendini arındır deyip bıraktıktan sonra işte en az 30 dakika o tuzlu suda bekletiyoruz. Yani o tuzlu taşlarla temas etmek istiyorsak, biraz daha hani bağ kurmak istiyorsak, o tuzlu suda o niyetimizi söylerken, komutumuzu söylerken biraz da karıştırıyoruz. Dokunuyoruz onlarla. Suya da dokunuyoruz. Taşlara da dokunuyoruz. Evet. Peki şimdi gelecek bir soruyu ben biliyorum. Şimdiden sorayım. O suyun sıcak ya da soğuk olması normal. gerekir. Herhangi bir sıcaklıkta normal çeşmeden akıttığımız su olabilir. Evet. Evimizde kullandığımız yemeklik tuzumuzu koyuyoruz. Evet, özel Himalaya tuzu, kaya tuzu falan olması gerekmiyor. Yok yani normal tuz. Tuz çünkü şeydeki su absorbe ediyor negatif enerjileri. Tuz parçalıyor. İçindeki negatif enerjileri tamamen parçalanarak yok olmasına yardımcı oluyor. Çok güzel bir bilgi. Ben bir gece bekletilmesi gerektiğini biliyordum. Hı hı. Hatta daha önceki videomda da öyle bir bilgi vermiştim ama 30 dakikanın da yeterli olduğunu en az söylüyorsun. yarım saat deniliyor. Yani ben de bunu kendim taşlarla ilgili tabii ki merakımın dışında hem okuyarak hem eğitimler alarak farklı ekoller var, farklı bilgiler var. Bunların içinden de en hani sentezleyip pratikte yapılabilir bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Evet. Ya da uygulamaya çalışıyorum kendi hayatımda. Peki temizledik. Sonra nasıl enerji yükleyeceğiz? Bu da çok merak ediyorum. Evet. Yani burada da öncelikle güneş enerjisinde. Yani muhakkak o taşları güneş enerjisine yine komut vererek. Güneşin şifalı enerjisini kendi bünyenlerine biriktir. Kendi bünyende çoğalt. Ondan sonra o şeyi komutu verdikten sonra bekletiyorsunuz. Gün içinde bir gün bekletebilirsiniz. Açık balkona mı koymamız gerekiyor? Mesela camın arkasından da güneş görse olur mu taşımız? Evet, güneşin enerjisi her yere nüfuz edebiliyor. Güneş gören her yere koyabiliriz. Sonrasında da hani yapabiliyorsak bir gecede ay ışığında bekletirsek hem gecenin hem gündüzün yin yang dengelenmesinde o taşın o enerjilerle daha fazla dolmasını sağlarız. Peki taşımızı aldık, tuzla temizledik, güneşle arındırdık. Sonra nasıl programlayacağız? Nasıl programlayacağımızda da ne istediğimize bağlı. Yani bir taşı bir konu için programlamamız gerekiyor. Yani işte sevgilim benimle barışsın, işte çok param olsun, yok şu hastalığım geçsinler. Hepsini birden o taşı yüklemenin yani biz kendimiz birçok işi aynı anda yapamıyorsak onlar da bir canlı aynı anda yapamıyorlar. Yani bir konu özellikle de zaten hayatımızda önceliğimiz ne? Ne olması gerekiyorsun? O önceliğimiz olan şey üzerine odaklanıp niyetlerimizi ve taşlarımızı da ona göre programladıktan sonra o istediğimiz şey gerçekleştikten sonra bir sonraki isteğimize odaklanırsak daha sağlıklı olur. Çünkü farklı niyetleri aynı anda koyduğumuzda bizim kendimiz de bölünüyoruz zaten. Yani kalpten niyetimizi de çok güçlü koyamıyoruz. O da olsun, o da olsun, o da olsun. Ne kadar olsun? Hani %100 bir şeyi tam anlamayı istediğinde buradaki yaydığım frekansla yani o da olsun, o da olsun, o da olsunlarda da enerji bölünüyor. Yani çok kendi doğru. odağın şey yapıyor, azalıyor. Onun için mümkünse diyorum ya tamam sevgilin yoksa benim hayatıma işte benimle beraber yol arkadaşlığı yapacak, benim frekansımda ya da beni geliştirebilecek, birlikte artı değerlerimizi yükseltecek, negatif enerjilerimizi dönüştürecek bir yol arkadaşı istiyorum dediğinde onu o neyi kullanmak istiyorsan o taşı yüklersin. Tek bir niyet olsun. Tek bir niyet olsun. Ben de hep bunu söylüyorum. Düşünün. Hayatınızda en çok neyi istiyorsunuz? Evet. Sizin için en önemli şey nedir? Ona odaklanın. Evet. Ve bu bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Yani insanların bazen kafası karıştırıyor. İşte ev istiyorum, araba istiyorum, onu istiyorum. O zaman diyorum tek bir şeye, mesela çok iyi para kazanabileceğiniz bir işe ya da çok büyük bir kazanca işte odaklandığınız zaman onun içinde ev de olur, araba da olur, tekne de olur. Hani tek tek bunları çağırmak yerine böyle bir şemsiye gibi dileyebilirsiniz diyorum. Ben bununla ilgili bir hikaye anlatabilir miyim? Tabii ki. Şimdi yıllar önce işte ben de Yedi Kocalı Hürmüz şeyi vardı, tiyatrosu, onu seyrediyorum, müzikali. Şimdi çok hoşuma gitti. 7 tane adam. Böyle hepsi de farklı mesleklerde. Böyle kadın onu yaptırtıyor, bunu yaptırtıyor.
Benim de dedim işte ayakkabıcı kocam olsun, yok şöyle kocam Oh. olsun, böyle yani koca 7 taneyi saydırıyorum meslek olarak. Sonra annem de dinliyor böyle. Sonra böyle bir yan baktı. Rahmet olsun. Ne oldu anne dedim. Ha dedi, benim dedi gerizekalı kızım dedi. İsteseydin dedi, hani bir tane zengin adam iste de dedi. Her şey dedi birlikte dedi yapar dedi, yani o istediğin hani manav olsun işte yiyeyim işte kıyafet şey olsun onu yapayım falan. Oradan dedi bir tane dedi adam gibi dedi zengin bir adam olsun dedi, her şey dedi yaparsın. Yapar Bütün dedi yani. Bütün dileklerin gerçek olur dedi. Ha anne doğru söylüyorsun dedim o zaman. Çok güzelmiş. Şimdi bu bize getirdiğin taşları biraz anlatmanı istiyorum. Hangisi ne işe yarar? Çok güzel. Şu kırmızı mesela nasıl çekiyor beni böyle, mercan mı? Mercan. Çok güzel. Şimdi burada yine taşların kendi içinde hani kimisi yer altından çok katmanlı, yer altından çıkartılan var. Kimisi denizden çıkartılıyor. Yani bunu mercanı taş diyoruz ama aslında bu denizden çıkartılan bir bitki. Ve kendi oluşum sürecinde bu hale dönüşmüş. Bunların yani mercanların çoğunluğu beyaz oluyor. Bazılarına boya katıyorlar. Bazı işte mercanın bu kırmızı hali genelde renklendirme diye söyleniyor ama bazıları çok abartıyor, çok renklendiriyor. Doğal hali kırmızı değil beyaz. Mi yani? Beyaz bunu bilmiyordum ben. Aha. Ondan sonra mercanın da yani kırmızı olduğu için kök çakrasına, kemiklere, eklemlere, kalbe, çünkü kan dolaşım sistemine de kırmızı iyi geliyor. Bu şey yapılabiliyor, kullanılabiliyor. Benim kendi naçizane fikrim de kök çakrası bizim en alt çakramız olduğu için hani boğazda ya da küpe olarak takmak yerine haldı ya da alt bölgede yani en şey kollarda, bileklerde takabileceğimizi düşünüyorum ama bu tek benim kendi yorumum. Kök çakraya yakın olsun. Evet, kök çakraya yakın olsun. Şu nedir? Bunun da rengi çok güzel. Hangisi? Şu. Ha, bu turkuaz. Turkuaz benim için gerçekten çok özel bir taş. Çünkü turkuaz şamanların kullandığı bir taş. Tılsım deniliyor, şifa deniliyor, öte alemle bağlantı deniliyor. Yani çok güçlü bir frekansı var. Boğaz çakrası ile kalp çakrasına bağlantısı var. Çünkü yeşille mavi arasında rengi olabiliyor. Şeyleri çıktığı yere göre, içindeki minerallere göre. Yani şey biraz çoğu insana soğuk gelebiliyor görüntü olarak ama kendisi gerçekten şifa veren taşlardan bir tanesi. Çok güzel. Bu Seviyorum öte alemle bağlantı dedim. Bunu çok soruyorlar. Üçüncü gözümüzü nasıl açabiliriz? Sezgilerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Onunla ilgili kullanabileceğimiz bir taş var mı? Şimdi üçüncü gözümüzle ilgili lapis lazuli var. Şu taş. Bir de şurada onun tamburlanmış hali. O değil. O ametist. Şu tamburlanmış hali. Bu da tamburlanmış. Hammal değil. Bu da tamburlanmış ama bu daha çok işte kaya şeyine formunda. Lapis lazuli'yi üçüncü gözümüzün üzerine koyup ya daha çok bu hani meditasyona gidiyor aslında. Bu taşlarla bağlantıya geçmek, iletişime geçmek, onlarla konuşmak. Sonra da onların frekanslarıyla uyumlanabilmek için hangi çakrayla bağlantılıysa o çakra üzerine konulup yine o niyetimizle o tekrarları yapmak. Sadece tabii taş yemenini koydum, üçüncü gözüm açıldı olmuyor. Benim yine onunla ilgili bir komiklik olsun diye bir yaptığım videom da vardı, paylaşımım. Üçüncü gözüm açıldı, üçüncü gözüm açıldı. Yani o kadar çok şey istiyoruz. Görmüştüm. Yani üçüncü gözüm açılsın açıldı üçüncü gözüm değil. Yani bunun için gerçekten okumak gerekiyor. Emek gerekiyor. Düzenli ve bıkmadan uygulamalar gerekiyor. Yani kendi üzerine çaba sarf edeceğiz. Yoksa yani bana gelsin ben açayım, sana gelsin sen aç. Yani bu biraz kolaycılık gibi. Belki o kısa süreli tesirler de alabiliyor insanlar. Olabilir ama çok daha hazır yani olmak gerek bu tarz şeyler için. Yani o kadar görünün açılması, o gördüklerimize adaptasyon. Zaten hazır olmadan da bir şeye bahşedilmiyor. Yani sen istediğin kadar Allah'ım ne olur üçüncü gözümü aç. Tamam, üçüncü gözünü açtığında ne olacak? Ne olacak yani senin o üçüncü gözü açtığındaki talebin ne? Her şeyi göreyim. Tam her şeyi görünce sana katkısı ne olacak?
Hep bunları hani içsel olarak kendimize sorduğumuzda bir tık gelişimimizi sağlarız. Çok Yani merak gerçekten anlık bir şey. Merak ediyorum. Bu neymiş? Tamam, merak ettim. Buymuş. Bitti. Koy kenara. Koy kenara yani. Hani biriktir. O zaman da hani bunu aldım, işime yaramadı. Onu da aldım, işime yaramadı. Çünkü kullanmıyorsun. Yeteri kadar kullanmıyorsun. Peki demin bir şey söyledin. Hangi çakra hangi taşla ilgiliyse o şekilde çalışmak gerek meditasyon yaparken. Onu söyleyebilir misin? Hangi çakramızın taşı hangisi acaba? Yani benim burada da gene hani basitleştirmek istediğimde, çünkü o kadar çok taş çeşidi çıktı ki son zamanlarda. Evet. Yani dünyanın her yerinde mineraller, taşlar, işte doğanın oradaki o doğanın üretiminde bulunduğu ortamdan farklı şekle bürünüyor. Evet. Yani orada da maalesef bu süreçte çok fazla tüketmeye meyilli olduğumuz için aynı şeyi almak yerine çeşit olması gerekiyor. Ben bunu almıştım, işe yaramadı, yerine ne getireceksiniz de. Bir dünya taş var artık. Hani benim de ismini bilmediğim, artık hani almaktan da vazgeçtiğim taşlar var ama ağırlıklı bize anlatılan, deneyimlememizi sağlanan taşlarda da ben şeyi gördüm. Kırmızı renkli taşlar kök çakrasının. Yani çakralar üzerinden hareket edersek daha sağlıklı oluyor. Rengine göre. Çünkü kök çakrası bizim dediğim gibi kalp, kas iskelet sistemimize ve dünya anneyle, iç çocukla bağlantılı olan bir taş, renk grubu, frekansı beni bu dünyada köklendiriyor. Köklerime iyi gelen bir renk frekansı. Onun üstüne turuncu renk var. Turuncu bizim yaratımımız, yaşama sevincimiz. Gerçekten hayallerimizi kurma alanı baktığımızda ve onu besleme ve ortaya çıkartma yeri, doğurma, cinselliğimiz, para akışımız. Bu turuncu rengi de mesela ne var? Hangisini turuncu kullanabilir? Yani selenit var. Selenit turuncu. Kalsit. Bu da turuncu kalsit. Evet, yani bu kalsitin de mesela beyazı var, turuncusu var, farklı çeşitleri var. Peki mesela kök çakra için kırmızı dedin ama hiç ben burada kırmızı bir taş görmüyorum mercan dışında. Mercan dışında kırmızı akik olabilir. Akik olabilir. Mesela karneol akiği var. Tamam. Benim yüzüğüm de var. Tamam. Yani çünkü mercanı da boyalı dediğin için. Tamam. Burada karneol akiği var. İşte kristal kuvarsın kırmızısı da olabiliyor. Yani buradaki önemli olan hani görmedim. En basit, kolayda da bulunabilecek ve ben şimdi hangi taşı alacaktım? Lal taşı var. Onun da bordoya yakın rengi. Güzel. Buradaki akılda ne kalır? Yani benim işte kırmızı renk kalıyor değil mi? Tabii ki. Çakra renkleri zaten çakra renkleri. Ondan turuncuyu gerçekten baktığında için açılır böyle. Neşelenirsin, seni o hareketlendirir, eğlenceli tarafa götürür. Turuncu olan taşları da ikinci çakra için kullanılabilir. Üçüncü çakramız bizim bu dünyayla bağlantıda olduğumuz göbek çakrasıyla da bağlantılı bir gücümün ve güçlerimizin karşılıklı var olmadan etkileşime yönettiği taş. Burada ne var şeyde? Sitrin taşı olabilir mi? Üçüncü çakranın sitrin taşı. Sitrin taşını belki yine çok şu son dönemde ekonomik olarak da zorluk yaşıyoruz. Değil mi? Evet, para diye antik çağlarda tüccarlar sitrin taşını kasalarına koyarlarmış. Paraları bereketlensin ve çoğalsın diye. Yani üçüncü çakranın taşı, sitrin taşı. Bir de burada kaplan gözümüz var. Kaplan gözünde de işte hem kahverengi hem sarı tonları var. Onlar da üçüncü çakrayla alakalı. Ve kaplan gözünün de şöyle bir özelliği var. Varlığın, kişinin kendi özgür iradesi, kendi gücünü eline almasını sağlıyor. Evet, cesaret veren taş. Bir de baş ağrısına iyi geldiği söyleniyor. Onu bilmiyordum, güzel. Ondan sonra kalp çakrasına geldik. Kalp çakrasının iki renk var. Bu evrensel sevgi. Pembe kuvars. Bu da bizim dünyasal sevgimiz yeşil. Yani o da kuvars mı? Bu da kuvars ama aventurun diye geçiyor. Ama yine kuvars çeşidi. Tamam. Yeşilinden. Ben hani naçizane bu son dönemde, hele bu 2024'te hani içime gelen diyeyim, kendi adıma bana gelen bilgide
sevgi çakrasına çok fazla yoğunlaşacağız ve onu deneyimleyeceğiz. Yani bu dünyadaki şu an yaşanılan olaylarda da kalbimizi ne kadar açabiliyoruz, kendimizi ne kadar sevebiliyoruz, kendini sevmeyen başkasını zaten sevemiyor. Sevgi çakrasına çıkabildiğimizde bizim bu dünya boyutunda bu kavgaların, işte sen güçlüsün, ben güçlüyüm ve senin üstenden geliriz kavgaları biraz daha azalacaktır. Bitecek. Ya azalır. Yani tamamen biteceğini zannetmiyorum. Bu dünya okulu tekamül için gelen bir okul ve ruhlar devamlı gidiyor. Onu deneyimlemeye gelen ruhlar olacaktır ama en azından bir dengelenme artık. Yani o yüzyıllardır soylar tükenmiş. Ya bu bir yüzyıl o başka bir soy gitmiş. Ötekiler yani sen yaptın, ben yaptım, kan davası modunda. Kan davası küçük bölgelerde oluyor. İşte bunun genişletilmiş hali katliamlar dünya çapında oluyor. Kalp çakramızı açalım. Evet. Artık bu katliamlar bitsin. Pembe kuvars aşk taşı diyorlar. Hani aşk ne aşkı? Hani yaradana olan aşk mı? Kendine olan aşk mı? Doğaya olan aşk mı? Sevgiline olan aşk mı? Tek bir yerden bence bakmayalım artık. Yani bir eşim olsun, bir sevgilim olsun. Ay bana sevgili getir. Pembe kuvars. Önce kendimi seveyim pembe kuvars. Sonra kendimi sevdiğim için benim frekansım yükseldiğinde beni seven birisi de gelecektir. Boğaz çakrası için. Boğaz çakrası için. Şu olabilir mi? Açık mavi görüyorum. Şimdi evet. Mesela mavi aragonit boğaz çakrası için. Boğaz içinde mavi renk zaten kullanılıyor. Aragonit de mesela şifa veren taşlardan. Aragonitin de çeşitleri var. Soracağım. Önce bir çakraları bitirelim. Tamam. Mavi aragonit var. Yine soderitimiz var. Bu da soderit. Lacivert. Yine üçüncü gözle boğaz çakrasının ikisinde kullanılabiliyor. Burada şöyle bir neydi bu? Floritimiz var. Floritin de renk çeşitleri var çünkü içinde moru var, yeşili var, mavisi var. Yani bu da boğaz çakrasında da kullanılabiliyor. O da güzel bir şey. Bir de onu da ben son dönemde gribal enfeksiyonlar geçirdiğimiz için ve hepimizin boğazında uzun süreli gıcık rahatsızlığını tetiklediği için ben bunu kullandım. Aquamarin. Aquamarin taşını kullandım. Taşından bir kolye. Çok güzel bir tavsiye. Aquamarin taşını kullandım ve gerçekten ondan öncesinde çok böyle benim vardı. Sağ olsun. Geçti. Geçirdi. Üçüncü göze ne kullanalım? Üçüncü gözü lapis lazuli demiştik zaten. Aha, evet. Üçüncü gözümüzü açmak için. Yine lacivert taşlar üçüncü gözle alakalı. Onları kullanabiliriz. Tepe çakramıza bir şey kullanıyor muyuz? Evet. Tepe çakramızı kuvars kristali kullanıyoruz. Beyaz mı? Beyaz. Beyaz, tamam. Gerçekten muhteşem bir varlık. Yani hani taşların hepsi muhteşem ama bu Atlantis döneminde de birçok şeyin insanlığın programlayarak o en üst seviyeye çıktığı dönemde kullanılan en özel taş. Kuvars kristali. Ve tepe çakramız için kullanılıyor ve diğer çakraların hepsini kullanılabiliyor. Programlama yapılıp en uzun süreli programlı halde kalabilen taşların en güçlüsü. Beyaz kristal kuvars. Evet. Peki daha çok şifa için hangi taşlar kullanılıyor? Şimdi kristal kuvars kullanılıyor. Bu demin bahsettiğimiz evet, beyaz. Kristal kuvars kullanılıyor. Pembe kuvars kullanılıyor. Selenit kullanılıyor. Bu pembe kuvars. Evet. Şuna mı selenit dedi? Selenit şu. Bir de şu. Tamam. Selenit. Farklı renkli. Kullanılıyor. Aragonit. Aragonitin şöyle de var. Daha bir ham hali gibi. Şöyle bir aragonitimiz Peki var. bir iki şey söyleyebilir misin? Kullanılıyor. Baş ağrısı için şuna hani şifa için diyoruz ama bundan neyi kastettiğimizi açıklayalım biraz. Yani şimdi hazımsızlığımız varsa, mide ile ilgili sorunumuz varsa sitrin kullanıyoruz. Ya da jasper diye bir taş var. Bunun da çeşitleri var mesela. Bunu da ben hani bu modelini seçme sebeplerinden bir tanesi de böyle çakraların üzerine rahat koyabileyim diye. Böyle bir yapsınlar mesela. Evet. O taşı alıp midelerin üstüne koysunlar. Midelerin üstüne koyabilirler ve komut veriyorsun. Temizle.
Yani Güzel. bedenimde var olan Tamam. negatif enerjilerin ve eklentilerin alanından temizle. Yani buna dediğim gibi bir şeyi buraya koydum. Yani bu koydum. Ne yapacağım ben şimdi? Koydum beni buraya ama ben hani bilmiyorum. Bir komut vermemiz gerekiyor. Komut vereceğiz. Onu da Ne canlı yapmak bir istiyorsun? varlık olarak Evet. düşünüyoruz. Onun da bir ruhu var ve ona söylüyorsun arkadaşım. Hı. Benim böyle bir rahatsızlığım var. Hı. Lütfen bu rahatsızlığa sebep olan her ne varsa temizle, Çok güzel. arındır. Bunu kullandıktan sonra dediğim gibi hani kendini temizleyen taşların haricinde, su kullanmamamız gereken taşların haricinde tuzlu suya koyacağız ya temizlemek için. Yani kendimde Bendeki arındırdım. negatif enerjiyi Negatif aldı. enerjiyi aldı. Bunda duracak şimdi. Tabii doğru. Dursun mu? Durmasın. O zaman o tuzlu suyun içine atarken de sende olan negatif enerjileri, eklentileri tuzlu suya bırak. Yine onu söylüyoruz. Komut Ne veriyoruz. yapması gerekiyor? Evet, temizliyor. Temizledikten sonra işte yine o tuzlu sudan sonrasında yıkıyorsun. Herhangi bir komut vermene gerek yok artık. Artık. Yani işlemin ne yapmak istiyorsan ona göre komutunu ver, temizlesin. Tamam. O arındırsın, kendisini de arındırsın, o halde bırakma. Sonra da kaldır. Hı hı. Bir de şöyle bir kendi aldığım eğitimlerde, taşla ilgili eğitimlerde duyduğumda biraz şey olmuştum, şok olmuştum. Ve bu bilgi niye insanların tamamına anlatılmıyor diye sorgulamıştım o sistemi. Eğer taşlarınızı kullanmıyorsanız lütfen ipek bir kesenin ya da ipek bir fularınızın, bir örtünün içine saklayın. Çünkü buradaki taşların tamamının yaydığı frekans güçlü frekanslar. Ve bu güçlü frekanslar bizim frekansımızı çok ağır bir şeyi taşıyamama hali var ya. Evet. Yani eğer kendi frekansımızı güçlendirmiyorsak, frekansımız düşükse buradaki taşların frekansı devamlı yayın yaptığı için bize ağırlık verebiliyor. Yani bunu amaç için bir amacım var mı? Bir amacım var. Ne? İşte başım ağrıyor. Başım ağrıyorsa bunu kullan. Yani evimizin her yerine mesela temizlik amaçlıysa amatist taşını aldık. Genelde ham haline alıyoruz evimizin herhangi bir yerini temizlesin diye. Bu arkadaşa diyorsun ki evimde işte bu odamın da oluşacak negatif enerjileri temizle. Bunu işte haftada bir ya da kendin işte onunla iletişime geçtiğinde, onun böyle gerçekten bir bağ kurduğunda diyor ki artık beni yıkama zamanın geldi, yıka diyoruz. Hissettirin. Evet. Ya tuzlu suya koy. Hadi tuzla uğraşmayayım ya onu işte bekleteceğim de öyle yapacağım da böyle yapacağım. O aç musluğu, akan suyun altına tut ve gene aynı komutu ver. Kendini temizle. Kendini temizle, arındır, bırak negatif enerjilerini. Evet. Onun şeyinde hani temizlik, alanını temizlemek, kendi mekanı temizlemek, kendi enerjini de o şekilde temizleyebiliyorsun. Bir de şunu soruyorlar, bu taşları biz nereden alabiliriz? Bize önerebileceğiniz bir yer var mı? Düzgün bir yerden almak istiyoruz, sahte taş almak istemiyoruz gibi şeyler soruyorlar. Böyle birisini söyleyebilir miyiz acaba? Şimdi ben genellikle görerek, dokunarak ve temas ederek taş seçen bir insanım. İnternet aracılığıyla ne kadar formu da güzel olsa da, yani fotoğrafları da çok güzel olsa da sipariş vermeyi içim sinmiyor. Bu bana ait bir bağlantı kurup ben dokunduğumda bağlantı kuran zaten 5 duyu üzerinden hareket ediyorum, hala öteki duyularımı da çalıştırmaya başlasam da. İstanbul'da ben Bostancı'da oturuyorum ve Kadıköy'de şey var, taş sandığı diye bir yer var. Hatta şubelerini de açtılar ve oradaki çalışanlar da düzgün insanlar. Oradan gönül güzel ürünler satıyorlar. Evet, yani onların da interneti var ama diyorum ya, mümkünse zaten bir taşı almak isteyen kişi gitsin, yani o taşla iletişim kursun. Yani bu buna iyi geliyorsun da belki sana iyi gelmiyordur. Tabii, o an için senin ihtiyacın yoktur. Olabilir. Yani ben gidiyorum, dolaşıyorum. Yani milyon tane taş var yani o taşçıda. Hiçbiri dikkatimi çekmiyor. Bir tanecik. Başka bir şey diyorum, sen nereden geldin, ne yaptın falan. Yani ona çekiliyorsun. O gün o enerjiye ona ihtiyacım var. Onunla bağlantı kuruyorum. O bağlantı kurduğumda belirli bir süre kullanıyorum. Ya tamam, o gün çok bağlantı kurduk. Gel seni buraya kenara koyayım da değil yani. Hani aldım, taşlarım var benim. Bağlantını devam ettiriyorsun. Yani hepimiz insanız ve kendi
şeyimizden baktığımda hani ilgilenmek, sevgi, değil mi? Çocuğun annesinden ilgi bekler. Evet. İşte anne çocuğundan ilgi bekliyor. Benimle ilgilen. Şimdi bunlar da diyorum ya, bunların da ruhları var. Yani bunları alıp bir kenara koyduğunda Koymasınlar. bir anlamı olmuyor yani. Evet. Yani illa bir seveceğiz onları da. Bir de şunu sormak istiyorum. Taşlar konusunda bize tavsiye edebileceğin kitap var mı diye. Evet, ben kendi adıma hani birçok taşlar hakkında kitaplar çıktı. Bunun işte tasavvuf tarafında olanlar var, farklı alanlarda olanlar var. Herkes araştırıyor ya da çevirileri oluyor. Ben ilk merak ettiğimde taşları, yani ben okumayı seviyorum. Bir konu hakkında bir şey hani duyduğumda kulaktan duymak yerine o bilginin daha detayına inmeyi sevdiğim için. Araştırmacı bir yönü Evet. var senin. Bir de hani İslamiyet'te de gelen ilk ayet, yani diğer dinlere de saygım her daman sonsuz ama ben öyle öğretildim, öyle büyüdüm ve bana ilk söylenen söz buydu. Yani ilk gelen ayet oku. Yani şimdi oku, yani okumuyoruz ve başkalarının kendi yorumları üzerinden. Ben bile yani şu anda size bir şeyler aktarıyorum. Lütfen benim söylediğim her şeyi motomot alıp da hani böyleymiş demeyin. Yani bunun bir araştırma noktası var. Artık herkesin okul yazarlık oranı da şükürler olsun var. Öğrenebiliyoruz. O şeyden kitaplar alıyorum. Diyorum bunda ne yazıyormuş? Bunda bak başka bilgi varmış. İlk aldığım kitap yıllar öncesinde Taşların Gizli Gücü diye Nilgün Sözer diye bir kitap. Çok da güzel anlatmış. Yani hani böyle ruhsal tarafını da anlatmış, bakımını da anlatmış, işte bedensel tarafını da anlatıyor, çakralarımızı anlatıyor, böyle minerallerine kadar yani taşın nasıl bir özelliği çok var, güzel, nereden ayrıntılı. çıkardı mineraller, mitolojisini de anlatıyor yani. Böyle gerçekten böyle merak edenler bunu alabilir. Bir de yabancı bir kaynak var. Yabancı kaynakları da seviyoruz. Şifalı taşlarla hastalığa göre tedavi. Yani bu daha çok tedaviye yönelik bilgi aktarıyor. Hani ne yapılabilir şeklinde. O da güzel. Bunda da işte güzel de fotoğraflar falan da koymuşlar. Bakalım. Şimdi açtığımız yer de elmas yani. Zenginliğimiz daim olsun değil mi? Açıklıyor yani. Bu kitabı da. Çok güzel. Judy Hale diye bir yazarın kitabı. Evet. Bunun dışında çok var kitap yazılmış. Sağ Çok derin olsunlar. araştırmak isteyenler bu konuyu, bu konularda kitaplar bulabilirler. Evet. Çok teşekkür ederim Rica Binazcığım. ederim. Çok kıymetli bilgiler verdin. Harika bir sohbetti. Teşekkür ederim. Yine devamını yapalım inşallah. İnşallah, istiyorum. inşallah. Hepinize şifa olsun. Şifa olsun. Görüşmek üzere.